Merhaba koçlar, 25-31 Ağustos haftası burç yorumlarındasınız. Bu hafta ilişkiler, ortaklıklar ve hayatınızda denge kurmanız gereken her alanda önemli gelişmeler sizleri bekliyor. Haftanın hemen başında ayın terazi burcuna geçişiyle birlikte odağınız net bir şekilde ikili ilişkilere, evliliğe ya da iş ortaklıklarınıza çevriliyor. Karşınızdaki kişilerle olan etkileşimleriniz size hem ayna tutacak hem de duygusal anlamda bazı sınavlardan geçmenize neden olacak. Ayın Satürn ve Neptün'le olan karşıt açısı bilinçaltınızda sizi zorlayan bazı konuları yeniden gündeme taşıyabilir. Özellikle geçmişten gelen belirsizlikler ya da sorumluluklar içsel bir baskı yaratabilir. Bu süreçte hem hayal kırıklıklarını hem de gerçeklik ihtiyacını bir arada deneyimleyebilirsiniz. 25 Ağustos'ta Venüs'ün Aslan Burcu'na geçmesiyle birlikte aşk hayatınızda sıcaklık ve tutku artıyor. Flört etmek, sahneye çıkmak, kendinizi göstermek ve yaratıcı yönlerinizi ortaya koymak için harika bir dönem başlıyor. Aynı gün ayın Uranüs ve Plüto ile yaptığı olumlu açılar sayesinde ani farkındalıklar yaşayabilirsiniz. İlişkilerde dönüşüm yaratacak kararlar alabilirsiniz. 26 Ağustos'ta Venüs'ün Satürn'e yaptığı uyumlu açı duygusal ilişkilerinizi daha ciddi bir zemine taşıyabilir. Bu hafta başlayan ya da devam eden ilişkilerde sadakat, sorumluluk ve uzun vadeli planlar ön plana çıkabilir. Aynı gün Terazi burcundaki Ay Mars'la kavuşuyor. Bu etki ilişkilerde gerilimi arttırabilir, öfke patlamaları ya da hak mücadelesi gibi konular gündeme gelebilir ama doğru yönetildiğinde bu enerjiyi işbirliği içinde yapıcı bir şekilde kullanabilirsiniz. 27 Ağustos'ta Ay'ın Jüpiter'le yaptığı kare açı özellikle ailevi konularla ilgili bazı duygusal dalgalanmalara neden olabilir. Ev, yuva ve güvenlik temalarında abartılı beklentiler içine girmemeye özen göstermelisiniz. Aynı gün Venüs'ün Neptün'e yaptığı olumlu açı sizi ruhsal ve romantik bir atmosfere taşıyabilir. Sanatsal faaliyetler, yaratıcı projeler ya da duygusal bağlar açısından destekleyici bir gün olabilir. 28 Ağustos'ta Ay Akrep Burcu'na geçiyor ve ilişkilerde daha derinleşen, tutkusal bir atmosfer oluşuyor. Fakat Venüs ve Plüto arasındaki karşıtlık ikili ilişkilerde güç savaşlarını tetikleyebilir. Manipülasyonlara ya da kıskançlıklara karşı dikkat etmeniz gereken bir gün. Haftanın son günlerine geldiğimizde Ay'ın Yay burcuna geçmesiyle birlikte daha iyimser, geniş perspektifli ve felsefi bir ruh haline geçiş yapıyoruz. 30-31 Ağustos tarihlerinde Ay'ın Satürn, Neptün ve Venüs'te yaptığı olumlu açılar hem duygusal tatmin hem de ruhsal anlamda huzur bulmanız açısından destekleyici. Fakat Güneş'in Ay'a yaptığı kare açı hafta sonunda iş, sağlık ya da günlük yaşam rutinlerinizle ilgili bazı gerilimler yaratabilir. Enerjinizi verimli bir şekilde yönlendirmek ve dengede kalmak bu süreçte oldukça önemli olacak. Özetle sevgili koçlar, bu hafta ilişkilerde ve duygusal dünyanızda önemli açılımlar yaşayacaksınız. Hem duygusal farkındalıklar hem de uzun vadeli kararlar ön planda olacak. Dengeyi bulduğunuzda kazanan siz olacaksınız. Verimli ve mutlu bir hafta geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba boğalar, 25-31 Ağustos haftası burç yorumlarındasınız. Sevgili boğalar, bu hafta gündelik hayatınızda düzen kurma, sağlığınıza özen gösterme ve iş ortamınızda dengeyi sağlama ihtiyacınız ön plana çıkıyor. Hafta başında Ay'ın Terazi burcuna geçişiyle birlikte günlük işleriniz, çalışma temponuz, sağlık ve beslenme alışkanlıklarınızla ilgili konular öne çıkıyor. Ayın Satürn ve Neptün'le yaptığı karşıtlık özellikle sosyal çevre ya da gelecek planlarınızla ilgili bazı belirsizlikleri ya da gerçeklikten uzak hayalleri sorgulamanıza neden olabilir. Zihniniz biraz dağılabilir. Ancak bu karşıtlık size hangi hayal için çaba göstermeniz gerektiğinde gösteriyor olacak. 25 Ağustos'ta Venüs'ün Aslan Burcu'na geçmesiyle birlikte ev, yuva ve aile temaları hareketleniyor. Evinizde güzelleştirme yapmak, sevdiklerinizle daha sıcak, uyumlu ilişkiler kurmak ve duygusal bağlarınızı güçlendirmek için güzel bir gün. Aynı gün Ay'ın Uranüs ve Plüto ile yaptığı üçgen açılar sayesinde aniden gelen farkındalıklar sizi hem zihinsel hem ruhsal olarak dönüştürebilir. Sürpriz haberler ya da ani kararlar gündeme gelebilir.
26 Ağustos'ta Venüs'ün Satürn'le yaptığı uyumlu açı aile büyüklerinden destek görmenizi sağlayabilir. Evinizde daha yapıcı, güven veren kararlar alabilirsiniz. Ay ve Mars kavuşumu ise iş ortamınızda hareketli bir atmosfer yaratabilir. Enerjiniz yüksek olacak fakat öfkenizi doğru yönlendirmeniz önemli. Çalışma arkadaşlarınızla gereksiz gerginliklere girmemeye dikkat etmelisiniz. 27 Ağustos'ta Ay'ın Jüpiter'le yaptığı kare açı iş ve iletişimle ilgili konularda biraz abartıya kaçabileceğinizi gösteriyor. Kendinizi ifade ederken dikkatli olmalı, detaylara önem vermelisiniz. Aynı gün Venüs'ün Neptün'e yaptığı üçgen açı ev hayatınızda huzur ve romantizm getirebilir. Sanatsal yaratıcılık açısından da ilham dolu bir gün fakat Venüs'ün Plüto'yla karşıtlığı aileyle ilgili bazı derin konuların ya da bastırılmış duyguların yüzeye çıkmasına da neden olabilir. 28 Ağustos'ta Ay Akrep Burcu'na geçiyor ve odağınız tamamen ikili ilişkilere yöneliyor. Duygusal yakınlık, derin bağlar ve ortaklıklar gündeminizde olacak. Ancak Ay'ın hem Plüto hem Venüs'le yaptığı kare açılar ilişkilerde güç mücadeleleri ve duygusal zorluklar getirebilir. Neyse ki Güneş'in Ay'a yaptığı seksil açı yapıcı diyaloglar kurmanızı kolaylaştırabilir. 29 Ağustos'ta Ay'ın Jüpiter'le yaptığı olumlu açı ilişkilerde anlayışı ve empatiyi destekleyecek. Hem romantik hem sosyal ilişkilerde şanslı gelişmeler yaşanabilir. 30 Ağustos'ta Ay'ın Yay burcuna geçişiyle birlikte maddi konular, ortak gelirler ve paylaşımlar ön plana çıkıyor. Ay'ın Satürn ve Neptün'le yaptığı üçgen açılar hayal ettiğiniz bir yatırımı somutlaştırmak ya da borçlarınızı yapılandırmak için güzel fırsatlar sunabilir. Fakat Ay'ın Uranüs'le yaptığı karşıtlık maddi alanlarla ilgili ani gelişmelere de açık olduğunuzu gösteriyor. Harcamalara dikkat edin. 31 Ağustos'ta Ay'ın Venüs'le yaptığı üçgen açı evinizde huzur ve keyif getirebilir. Fakat Güneş'in Ay'a yaptığı kare açı ise iş ve özel hayat arasında denge kurmakta zorlanabileceğinizi gösteriyor. Aşırı sorumluluk yüklenmemeye çalışın. Özetle sevgili boğalar, bu hafta iş ve özel hayatınızı dengelemek için biraz çaba göstermeniz gerekecek. Sağlık, ev yaşamı ve ilişkilerinizde dönüşüm getiren olaylar sizi içsel olarak güçlendirecek. Duygularınızı bastırmak yerine sağlıklı bir şekilde ifade etmeye odaklanmanız önemli olacak. Keyifli ve mutlu bir hafta geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba ikizler, 25-31 Ağustos haftası burç yorumlarındasınız. Sevgili ikizler, bu hafta hayatın keyif veren alanlarına odaklanıyorsunuz. Aşk, yaratıcılık ve kendinizi ifade etme biçiminiz üzerinden önemli farkındalıklar kazanıyorsunuz. Haftaya Ay'ın Terazi burcuna geçişiyle başlıyorsunuz. Bu etkiyle birlikte aşk hayatınız, çocuklarla olan ilişkileriniz, sanatsal faaliyetler ve hobileriniz ön plana çıkıyor. Ay'ın Satürn ve Neptün'e yaptığı karşıtlık, kariyer hayallerinizle özel hayatınız arasında bazı gerilimler yaratabilir. Ne istediğinizi netleştirmeden büyük kararlar almamaya çalışmalısınız. 25 Ağustos'ta Venüs'ün Aslan burcuna geçişiyle birlikte iletişim tarzınızda sıcaklık, cesaret ve özgüven artıyor. Yazmak, konuşmak, içerik üretmek, sunum yapmak ya da sosyal medyada parlamak için harika bir gün. Aynı gün Ay'ın Uranüs ve Plüto ile yaptığı olumlu açılar içsel farkındalığınızı da güçlendiriyor. Özellikle zihinsel anlamda ani ilhamlar ve dönüşümler yaşayabilirsiniz. 26 Ağustos'ta Venüs'ün Satürn'le yaptığı üçgen açı ciddi ve kalıcı sözleşmeler, anlaşmalar ya da eğitim temaları açısından destekleyici, kendinizi ifade ederken daha kararlı ve net olabilirsiniz. Ay ve Mars kavuşumu da aşk hayatınızda yoğun duygular, heyecanlı gelişmeler ve tutkulu karşılaşmalar getirebilir. Ancak ani tepkilerden kaçınmakta fayda var. 27 Ağustos'ta Ay'ın Jüpiter'le yaptığı kare açı içinizdeki yaratıcı potansiyeli ortaya çıkarmak isterken bazı aşırılıklara kaçmanıza neden olabilir. Harcamalar ya da riskli yatırımlar konusunda temkinli olmalısınız. Aynı gün Venüs'ün Neptün'le yaptığı üçgen açı ilham verici bir konuşma, yaratıcı, yazarlık ya da romantik bir mesajda kalbinizi yumuşatabilir. Fakat Venüs'ün Plüto ile yaptığı karşıtlık iletişimde güç savaşlarına, baskıcı tavırlara ya da sırların ortaya çıkmasına neden olabilir. 28 Ağustos'ta Ay Akrep burcuna geçiyor. Bu geçişle birlikte günlük hayatınız, iş temponuz ve sağlığınız önem kazanıyor. Ay'ın Plüto ve Venüs'le yaptığı kare açılar
Özellikle iş ortamınızda bazı duygusal gerilimleri beraberinde getirebilir. Neyse ki Güneş'in Ay'a yaptığı olumlu açı çözüm odaklı yaklaşmanızı sağlayarak bu etkileri yumuşatabilir. 29 Ağustos'ta Ay'ın Jüpiter'le yaptığı üçgen açı bilinçaltınızla olan bağınızı güçlendirebilir. İç sesinizi dinleyerek sezgisel anlamda doğru kararlar alabilirsiniz. 30 Ağustos'ta Ay Yay burcuna geçiyor ve odağınız tamamen ikili ilişkilere kayıyor. Partnerinizle olan ilişkinizde açık iletişim, empati ve ortak hedefler üzerine konuşmalar yapabilirsiniz. Ayın Satürn ve Neptün'le yaptığı olumlu açılar ilişkiye ciddiye almak, geleceğe yönelik adımlar atmak açısından destekleyici, ancak Ayın Uranüs'le yaptığı karşıtlık bazı beklenmedik çıkışlara ya da özgürlük arzusuna işaret edebilir. 31 Ağustos'ta Ay'ın Venüs'le yaptığı üçgen açı ilişkinize romantik bir hava katarken Güneş'in Ay'a yaptığı kare açı ise ailevi sorumluluklar ya da ev içindeki konular nedeniyle bazı denge problemleri yaratabilir. Sevgili ikilizler, bu hafta hem zihinsel hem duygusal anlamda derinleşiyorsunuz. Aşk hayatınızda sürprizler, iletişimde dönüşümler ve yaratıcı başarılar gündemde. Kendinizi doğru ifade ettiğiniz sürece birçok kapı size açılacaktır. Keyifli ve mutlu bir hafta geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba yengeçler, 25-31 Ağustos haftası burç yorumlarındasınız. Sevgili yengeçler, bu hafta odağınız, eviniz, aileniz ve içsel güvenlik alanlarınızda yoğunlaşıyor. Duygusal anlamda köklerinize dönmek, aidiyet duygunuzu güçlendirmek sizin için önemli hale geliyor. Haftaya Ayın Terazi burcuna geçişiyle başlıyorsunuz. Ailevi meseleler, ev düzeni ve yaşadığınız alanla ilgili konular ön plana çıkarken Ayın Satürn ve Neptün'le yaptığı karşıtlık bazı duygusal belirsizlikler ya da geçmişe dair hayal kırıklıklarını gündeme getirebilir. Bu süreçte gerçekçi kararlar almaya özen göstermelisiniz. 25 Ağustos'ta Venüs'ün Aslan burcuna geçmesiyle birlikte maddi alanlarda hareketlenmeye başlıyor. Harcamalar, yatırımlar ya da kazanç elde etme yollarında daha yaratıcı ve özgüvenli olabilirsiniz. Aynı gün Ayın Uranüs ve Plüton'la yaptığı olumlu açılarla evinizle ilgili ani ama faydalı kararlar almanıza olanak tanıyabilir. Belki bir ev değişikliği, dekorasyon planı ya da ailevi meselelerde bir çözüm gündeme gelebilir. 26 Ağustos'ta Venüs ile Satürn arasında oluşan uyumlu açı özellikle maddi konularda kalıcı ve sağlam kararlar vermenizi destekliyor. Ayın ve Mars'ın kavuşumu ev içinde hareketli ve zaman zaman gergin bir atmosferde yaratabilir. Enerjiniz artarken ev halkıyla çatışmamak için tepkilerinizi kontrol etmenizde fayda var. 27 Ağustos'ta Ayın Jüpiter'le yaptığı kare açı arkadaş çevresi ya da sosyal planlarınızda ailevi sorumluluklar arasında denge kurmakta zorlandığınızı gösterebilir. Aynı gün Venüs'ün Neptün'le yaptığı üçgen açı sizi ruhsal anlamda besleyecek bir yaratıcı faaliyet ya da ilham verici bir alışverişle buluşturabilir. Fakat Venüs'ün Plüto'ya yaptığı karşıtlık özellikle finansal ya da ilişkisel alanlarda güç mücadelelerine açık olduğunuzu gösteriyor. Ortak harcamalarda dikkatli olun. 28 Ağustos'ta Ay Akrep burcuna geçiyor ve enerjiniz yaratıcı alana yöneliyor. Aşk hayatınız, hobileriniz ve çocuklarla ilgili konular ön plana çıkıyor. Ancak Ay'ın Venüs ve Plüto ile yaptığı kare açılar ilişkilerde kıskançlık, tutku ya da kontrol temalarını tetikleyebilir. Neyse ki Güneş'in Ay'a yaptığı seksi açı sizi dengeye getirecek, yapıcı adımlar atmanızı kolaylaştıracaktır. 29 Ağustos'ta Ay'ın Jüpiter'le yaptığı üçgen açı romantik ilişkilerde şanslı etkiler yaratabilir. Sosyal çevre desteğiyle daha mutlu hissedebilirsiniz. Çocuklarla ilgili güzel haberler almanız da mümkün. 30 Ağustos'ta Ay Yay burcuna geçiyor. Sağlığınız, günlük işleriniz ve çalışma temponuz önem kazanıyor. Ayın Satürn ve Neptün'le yaptığı uyumlu açılar sezgilerinizle hareket ederek doğru çözümler bulmanızı sağlayabilir. Ancak Ayın Uranüs'le yaptığı karşıtlık iş ortamında ani gelişmelere karşı dikkatli olmanız gerektiğini gösteriyor. Esnek kalmak bu süreçte önemli anahtar. 31 Ağustos'ta Ayın Venüs'le yaptığı üçgen açı özellikle maddi anlamda güzel fırsatlara işaret ederken Güneş'in Ay'a yaptığı kare açı iş aile dengesine bazı stresleri gündeme getirebilir. Hangi sorumluluğun size ait olduğunu iyi belirlemeniz gereken bir gün olabilir. Sevgili yengeçler, bu hafta ev ve iş hayatı arasında denge kurmak,
Duygusal alanlarınızı güvenli bir şekilde yapılandırmak için önemli fırsatlar sunuyor. İç sesinize güvenin, sezgileriniz sizi doğru yere yönlendirecektir. Keyifli ve mutlu bir hafta geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba aslanlar, 25-31 Ağustos haftası burç yorumlarındasınız. Sevgili aslanlar, bu hafta sahne ışıkları sizin üzerinizde, gerek görünüşünüz gerek enerjinizle dikkatleri üzerinize çektiğiniz güçlü bir döneme giriyorsunuz. Gök kubbe size fark edilmeniz için destek veriyor. Haftaya ayın terazi burcundaki seyahatiyle başlıyoruz. Bu durum iletişim trafiğinizi arttırırken kardeşler, yakın çevre, eğitim ve kısa yolculuklar gündeminize gelebilir. Ancak ayın Satürn ve Neptün'le yaptığı karşıtlık özellikle ortak finansal konular ya da duygusal ilişkilerde kafa karışıklığı yaratabilir. Emin olmadığınız konularda hızlı karar almaktan kaçınmalısınız. 25 Ağustos'ta burcunuzda ilerlemeye başlayan Venüs size adeta bir sahne etkisi katıyor. Çekiciliğiniz, yaratıcılığınız ve ifade gücünüz artıyor. Aşk hayatınız canlanırken estetik girişimler, kişisel stil değişiklikleri ve sosyal ortamlarda öne çıkmak için harika bir zaman dilimindesiniz. Aynı gün ayın Uranüs ve Plüto ile yaptığı olumlu açılar, kariyerden gelen sürpriz destekleri ya da güçlü kararlarla gelen dönüşümleri gösterebilir. 26 Ağustos'ta Venüs ile Satürn arasındaki destekleyici açı ilişkilerinizde daha ciddi, güvenilir ve sorumluluk sahibi bir tutum geliştirmenize olanak tanıyor. Aynı gün ayın Mars'la kavuşumu ise iletişimde oldukça hareketli ve zaman zaman da gergin etkilere açık olduğunuzu gösteriyor. Sözlerinizi dikkatle seçmeniz gereken bir gün olabilir. 27 Ağustos'ta ayın Jüpiter'le yaptığı kare açı özellikle kariyer hedefleriniz ve yakın çevrenizde olan ilişkilerde bazı denge sorunlarına yol açabilir. Aynı gün Venüs'ün Neptün'le yaptığı üçgen açı romantik ya da sanatsal ilhamlar açısından büyüleyici, ancak Venüs'ün Plüto'ya karşıtlığı ilişkilerde kıskançlık veya güç mücadelesi gibi konulara dikkat çekiyor. Özellikle iş ortamında karizmatik ama manipülatif figürlerle karşılaşabilirsiniz. 26 Ağustos'ta Ay Akrep Burcu'na geçiyor. Bu geçişle birlikte ev, yuva ve aile temaları önem kazanıyor. Ayın Venüs ve Plüto ile yaptığı kare açılar özellikle özel hayatınızda duygusal gerilimler yaratabilir. Neyse ki Güneş'in Ay'la yaptığı destekleyici açı çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirmenizi de sağlıyor. 29 Ağustos'ta ayın Jüpiter'le yaptığı üçgen açı aile içinde keyifli bir atmosfer yaratabilir. Taşınma, ev düzen değişikliği ya da aileyle vakit geçirmek açısından destekleyici bir gün. 30 Ağustos'ta Ay Yay burcuna geçiyor. Yaratıcılığınız, eğlence isteğiniz ve aşk hayatınız hareketleniyor. Ayın Satürn ve Neptün'le yaptığı uyumlu açılar sevgiye dayalı ilişkilerde ruhsal derinliği arttırabilir. Ancak ayın Uranüs'le yaptığı karşıtlık özgürlük ihtiyacınızla ilişkinin gereklilikleri arasında anlık gerilimlere neden olabilir. 31 Ağustos'ta ayın Venüs'le yaptığı üçgen açı size romantik, sıcak ve neşeli bir gün vaat ediyor. Ancak Güneş'in Ay'a yaptığı kare açı kişisel hedeflerinizde ailevi ya da duygusal sorumluluklar arasında denge kurmanız gerektiğini hatırlatıyor. Sevgili aslanlar, bu hafta hem parlıyorsunuz hem de dönüşüyorsunuz. İçinizdeki lideri ve sanatçıyı uyandıran etkiler altındasınız. Yeter ki kalbinizi açık tutun ve gereksiz çatışmalardan uzak tutun. Keyifli ve mutlu bir hafta geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba Başaklar, 25-31 Ağustos haftası burç yorumlarındasınız. Sevgili Başaklar, bu hafta gökyüzü sizi içsel dünyanıza dönmeye, kendinizle yüzleşmeye ve ruhunuzu şifalandırmaya davet ediyor. Enerjinizi dikkatli yönetmeniz gereken, aynı zamanda farkındalık geliştirebileceğiniz özel bir haftadasınız. 25 Ağustos'ta ayın terazi burcuna geçmesiyle birlikte maddi konular ön plana çıkıyor. Gelir gider dengenizi gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Ancak ayın Satürn ve Neptün'e yaptığı karşıt açılar özellikle ikili ilişkiler ya da ortaklık kaynaklı parasal belirsizlikleri ve sorumlulukları beraberinde getirebilir. Ani kararlar almaktan kaçınmalı, şartları netleştirmeye odaklanmalısınız. Aynı gün Venüs Aslan Burcu'na geçiyor ve bilinçaltı evinizde ilerlemeye başlıyor. Bu dönem boyunca eski ilişkiler gündeminize gelebilir. Geçmişten gelen duygusal meselelerle yüzleşebilirsiniz. Gizli hayranlıklar, platonik duygular
ya da içsel bir aşkınlık hali söz konusu olabilir. Ayrıca estetik, sanat ya da yaratıcılık gerektiren işlerde ilham gücünüz artabilir. 26 Ağustos'ta Venüs'ün Satürn'le yaptığı uyumlu açı özellikle ilişkilerde daha sağlam ve olgun kararlar almanızı sağlayabilir. Ayın Mars ile kavuşumu ise parasal konularda hareketlilik yaratırken aceleci davranırsanız gereksiz harcamalara yol açabilir. Finansal planlar yaparken sabırlı olmalısınız. 27 Ağustos'ta Ayın Jüpiter'le yaptığı kare açı eğitim, yurt dışı bağlantılı işler ya da ideolojik çalışmalarda bazı stresleri beraberinde getirebilir. Ancak aynı gün Venüs'ün Neptün'e yaptığı üçgen açı ruhsal konularda şifa bulmanıza, içsel huzura ulaşmanıza yardım edebilir. Yine de Venüs'ün Plüto ile yaptığı karşıt açı gizli kıskançlıklar, takıntılı düşünceler ya da bastırılmış duyguların yüzeye çıkabileceğini gösteriyor. 28 Ağustos'ta Ay Akrep Burcu'na geçiyor ve zihinsel yoğunluğunuz artıyor. Kısa yolculuklar, yazışmalar, iletişim trafiği ön planda olacak. Ancak Ay'ın Venüs ve Plüto ile yaptığı sert açılar sözlü çatışmalara ya da bazı zihinsel takıntıları açık hale getirebilir. Neyse ki Güneş'in Ay'a yaptığı seksil açı akılcı ve yapıcı bir tutum sergilemenizi kolaylaştırıyor. 29 Ağustos'ta Ay'ın Jüpiter'le yaptığı üçgen açı zihinsel anlamda genişlemeyi, yeni fikirleri ve olumlu haberleri beraberinde getiriyor. Akademik konular ya da hukuki süreçler açısından da destekleyici etkiler var. 30 Ağustos'ta Ay Yay burcuna geçiyor. Ailevi konular, ev hayatı ve duygusal güvenlik temaları ön plana çıkacak. Ayın Satürn ve Neptün'le yaptığı uyumlu açılar aile ilişkilerde daha empatik ve anlayışlı olmanızı sağlayabilir. Ancak Uranüs'te kurduğu karşıt açı ev düzeninizde ani değişiklikler ya da beklenmedik kararları tetikleyebilir. 31 Ağustos'ta Ay'ın Venüs'te yaptığı üçgen açı içsel huzur ve duygusal rahatlama açısından harika etkiler taşıyor. Ancak Güneş'in Ay'a yaptığı kare açı bireysel isteklerinizle ailevi sorumluluklar arasında bir çatışma yaratabilir. Kendinizi ne kadar ön planda tutacağınızı dengelemelisiniz. Sevgili Başaklar, bu hafta duygularınız derinleşiyor, zihniniz yoğunlaşıyor ve sezgileriniz keskinleşiyor. İçsel bir temizlik ve duygusal yenilenme sürecine girmiş bulunuyorsunuz. Sessizlikten, yalnız kalmaktan ve kalbinizin sesini dinlemekten korkmayın. Keyifli ve mutlu bir hafta geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba teraziler, 25-31 Ağustos haftası burç yorumlarındasınız. Sevgili teraziler, bu hafta gökyüzü sizi bireysel farkındalığa, duygusal dengeye ve ilişkilerdeki rolünüzü yeniden yapılandırmaya davet ediyor. Haftaya Ay'ın burcunuzda ilerleyişiyle başlıyoruz. Bu da hem fiziksel enerjinizi hem de duygusal hassasiyetinizi arttırıyor. 25 Ağustos'ta Ay, Satürn ve Neptün'le karşıt açılar kurarken sizi özellikle sağlık, günlük yaşam düzeni ve iş ortamınızla ilgili konularda biraz sıkıştırabilir. Kendinize fazla yüklenmemeli, enerjinizi akıllıca kullanmalı ve duygusal tepkiler yerine mantıklı adımlar atmalısınız. Aynı gün Venüs Aslan Burcu'na geçiyor ve sosyal çevrenizde olan ilişkilerinizi hareketlendiriyor. Arkadaş grupları içinde daha çok ilgi görebilir, sanatsal ya da yaratıcı projelerde öne çıkabilirsiniz. Ayrıca aşk hayatınızda arkadaşlık temelli neşeli ve sıcak etkileşimler gündeme gelebilir. 26 Ağustos'ta Venüs'ün Satürn'le yaptığı üçgen açı hem arkadaş çevrenizde hem de aşk hayatınızda daha ciddi ve güvenli bağlar kurmanıza yardım ediyor. Ayın Mars'ta burcunuzda yaptığı kavuşum sizi eyleme geçiriyor. Ancak biraz sabırsız ve fevri olabilirsiniz. Özellikle ikili ilişkilerde öfke yerine diplomatik yaklaşımı tercih etmelisiniz. 27 Ağustos'ta Ay'ın Jüpiter'le yaptığı kare açı kariyeriniz ve özel hayatınız arasında dengenizi zorlayabilir. Bu etki altında beklentilerinizi abartmamalı ve gerçekçi kalmaya çalışmalısınız. Aynı gün Venüs'ün Neptün'le yaptığı üçgen açı ise sosyal çevrenizden ilham alabileceğinizi, ruhsal olarak şifalanabileceğinizi gösteriyor. Ancak Venüs-Plüto karşıtlığı ailevi ilişkilerde ya da özel alanınızda baskı ve kontrol temalarını gündeme getirebilir.
28 Ağustos'ta Ay Akrep Burcu'na geçiyor ve para konuları ön plana çıkıyor. Gelir gider dengenizi gözden geçirebilir, harcamalarınızı dengelemek isteyebilirsiniz. Ancak Ay'ın Venüs ve Plüto ile kurduğu sert açılar para kaynaklı gerginliklere ya da duygusal güvensizliklere sebep olabilir. Neyse ki Ay'ın Güneş'te yaptığı destekleyici açı işleri mantıklı ve planlı yönetmenizi kolaylaştıracak. 29 Ağustos'ta Ay'ın Jüpiter'le yaptığı üçgen açı özellikle ortak kaynaklar, krediler ve dış desteklerle ilgili güzel fırsatlar getirebilir. Maddi konularda daha iyimser bir bakış açısıyla hareket edeceksiniz. 30 Ağustos'ta Ay Yay burcuna geçiyor. İletişim trafiğiniz artabilir. Kısa yolculuklar, kardeşlerle ilgili konular ya da eğitim fırsatları gündeme gelebilir. Ayın Satürn ve Neptün'le yaptığı olumlu açılar zihinsel olarak daha yapılandırıcı ve sezgisel bir tutum sergilemenizi sağlıyor. Ancak Uranüs karşıtlığı fikirsel inatlaşmalardan uzak durmanız gerektiğini hatırlatıyor. 31 Ağustos'ta Ay'ın Venüs'le yaptığı üçgen açı sosyal çevrenizde keyifli etkileşimleri beraberinde getiriyor. Aşk açısından ya da sıcak ve romantik bir atmosfer oluşabilir. Ancak Güneş'in Ay'a yaptığı kare açı arka plandaki düşüncelerle dış dünyadaki beklentiler arasında sıkışmışlık hissi de yaratabilir. Dinlenmeye zaman ayırmanızda fayda var. Sevgili teraziler, bu hafta kendinizi yeniden tanımladığınız, ilişkilerinizi sorguladığınız ve sosyal hayatınızda öne çıktığınız bir süreçten geçiyorsunuz. Dengede kaldığınız sürece gökyüzü sizi destekliyor. Keyifli ve mutlu bir hafta geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba akrepler, 25-31 Ağustos haftası haftalık burç yorumlarındasınız. Sevgili akrepler, bu hafta gökyüzü sizi içsel dünyanıza dönmeye, bilinçaltı temalarla yüzleşmeye ve bazı kapanışlar yapmaya yöneltiyor. Arka planda dönen olaylar ya da sezgisel farkındalıklar siz farkında olmasanız bile hayatınızın gidişatını etkilemeye başlıyor. 25 Ağustos'ta Ay'ın Terazi burcuna geçmesiyle birlikte biraz daha içe dönebilir, yalnız kalma ihtiyacınız artabilir, ancak Ay'ın Satürn ve Neptün'le yaptığı karşıt açılar özellikle aşk hayatınız, çocuklarla ilgili konular ya da yaratıcı işler alanında bazı duygusal karmaşalar yaratabilir, geçmişten gelen hayal kırıklıkları ya da sorumluluklar su yüzüne çıkabilir. Aynı gün Venüs Aslan Burcu'na geçiyor ve kariyer evinizde parlamaya başlıyor. Bu geçiş sayesinde iş hayatınızda ya da toplumsal görünümünüz artıyor. Estetik ve yaratıcı konularda başarı yakalayabilirsiniz. Üst düzey kişilerle ilişkiniz güçlenebilir. Sahneye çıkmak, takdir görmek adına adımlar atabilirsiniz. 26 Ağustos'ta Venüs'ün Satürn'le yaptığı üçgen açı kariyerle ilgili uzun vadeli planlar yapmanız açısından oldukça destekleyici. İş ortamında istikrar sağlayabilir, sorumluluk alarak saygınlığınızı arttırabilirsiniz. Ayın Mars'la kavuşumu ise içsel olarak sizi biraz huzursuz ve gergin hissettirebilir. Bastırılmış öfke ya da kaygılar fiziksel enerjinizi etkileyebilir. Dinlenmeye özen göstermelisiniz. 27 Ağustos'ta Ay'ın Jüpiter'le yaptığı kare açı özellikle ikili ilişkilerde bazı beklenti krizlerini gündeme getirebilir. Bu etki altında abartılı düşüncelerden kaçınmalı, gerçekçi kalmalısınız. Aynı gün Venüs'ün Neptün'le yaptığı üçgen açı ise kariyerinizde yaratıcı ve ilham verici gelişmelere açık olduğunuzu gösteriyor. Ancak Venüs-Plüto karşıtlığı ise ailevi baskılar ya da geçmişten gelen kontrolcü etkilerle yüzleşmenize neden olabilir. 28 Ağustos'ta Ay burcunuza geçiyor. Duygusal yoğunluğunuz artıyor. Artık görünür olmak, kendinizi ifade etmek ve kararlar almak istiyorsunuz. Ancak Ay'ın Venüs ve Plüto ile kurduğu sert açılar özellikle iş, aile dengesi ve kişisel istekler arasında sizi zorlayabilir. Neyse ki Güneş'in Ay'a yaptığı sekstil açı mantıklı ve üretken davranmanıza yardımcı olacaktır. 29 Ağustos'ta Ay'ın Jüpiter'le yaptığı üçgen açı ikili ilişkilerde destekleyici etkiler getiriyor. Ortaklıklardan yana şanslı olabilirsiniz. Uyumlu ve geliştirici ilişkiler kurmak adına fırsatlar önünüze gelebilir. 30 Ağustos'ta Ay Yay burcuna geçiyor ve odağınızı maddi konulara çeviriyor. Ay'ın Satürn ve Neptün'le kurduğu uyumlu açılar maddi konularda sezgisel ve yapılandırıcı kararlar almanızı sağlayabilir. Ancak Uranüs karşıtlığı beklenmedik ödemeler ya da ilişkilerde ani yön değişimlerine dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor. 31 Ağustos'ta Ay'ın Venüs'le yaptığı üçgen açı kariyerle ilgili güzel haberler alabileceğinizi,
Yaya destek görebileceğinizi gösteriyor. Ancak Güneş'in Ay'a yaptığı kare açı sosyal çevre ve iş ortamı arasında bazı denge sorunları yaratabilir. Biraz daha esnek olmaya çalışmalısınız. Sevgili Aktifler, bu hafta hem görünmeyen alanlarda derinleşiyor hem de sahnede parlamaya hazırlanıyorsunuz. Ruhsal sezgilerinizle kariyer hedeflerinizi birleştirerek güçlü sonuçlar alabilirsiniz. Mutlu ve keyifli bir hafta geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba yaylar, 25-31 Ağustos haftası burç yorumlarındasınız. Sevgili yaylar, bu hafta sizleri sosyal çevreniz, gelecek planlarınız ve arkadaş gruplarınızla olan ilişkileriniz ön plana taşıyor. Gökyüzü hem hayallerinizi yeniden şekillendirmenize hem de aidiyet duygunuzu gözden geçirmenize zemin hazırlıyor. 25 Ağustos'ta Ay Terazi burcunda ilerliyor ve özellikle sosyal çevreniz, grup çalışmaları ve ekip dayanışması gibi konularda yoğun bir gündem oluşturabilir. Ancak Ay'ın Satürn ve Neptün'le kurduğu karşıt açılar ev, aile konularıyla sosyal hayatınız arasında bir gerilim yaratabilir. Özellikle aile sorumlulukları ile arkadaş çevresinden gelen beklentiler arasında bocalayabilirsiniz. Aynı gün Venüs Aslan burcuna geçiyor ve sizlere adeta bir nefes aldırıyor. Eğitim, seyahat, yayıncılık ya da kişisel gelişimle ilgili konular ön plana çıkıyor. Bu dönemde aşk hayatınızda canlanabilir, yabancı kültürler, farklı insanlar ve ilham verici deneyimler sizi cezbedebilir. 26 Ağustos'ta Venüs'ün Satürn'le yaptığı üçgen açı özellikle aile büyüklerinden alacağınız destekle uzun vadeli eğitim veya taşınma planlarınıza sağlam bir temel atmanıza yardım edebilir. Ayın Mars ile kavuşumu ise arkadaşlık ilişkilerinde biraz huzursuzluk yaratabilir. Grup içinde rekabet veya gerilimler yaşanabilir. Tepki vermeden önce 2 kere düşünmelisiniz. 27 Ağustos'ta Ay'ın Jüpiter'le yaptığı kare açı çalışma hayatınızda ya da sağlıkla ilgili konularda biraz abartılı davranışlara yol açabilir. Gerçekçi ve ölçülü olmakta fayda var. Venüs'ün Neptün'le yaptığı üçgen açı ise ruhsal arınma, affetme ve içsel şifalanma gibi oldukça destekleyici. Aynı gün gerçekleşen Venüs-Plüto karşıtlığı da özellikle maddi konularda ya da değerler üzerinden yaşanan güç mücadelelerine dikkat çekiyor. 28 Ağustos'ta Ay Akrep burcuna geçiyor ve biraz daha içe dönük bir enerji getiriyor. Kendi içinize kapanmak, dinlenmek ya da spiritüel konulara yönelmek için ideal bir gün olabilir. Ancak Ay'ın Plüto ve Venüs'te yaptığı sert açılar bastırılmış korkularla yüzleşmenize de neden olabilir. Neyse ki Güneş'in Ay'a yaptığı destekleyici açı içsel dengeyi kurmanıza yardımcı olacaktır. 29 Ağustos'ta Ay'ın Jüpiter'le yaptığı üçgen açı günlük rutinlerinizi düzenlemek, sağlığınızı iyileştirmek veya çalışma ortamınızda destek görmek adına güzel fırsatlar sunabilir. Verimliliğiniz artıyor bu dönemde. 30 Ağustos'ta Ay burcunuza geçiyor ve sizleri daha enerjik, motive ve dışa dönük bir ruh haline sokuyor. Ayın Satürn ve Neptün'le yaptığı üçgen açılar özellikle ailevi konularda kalıcı ve sezgisel çözümler bulmanızı sağlayabilir. Ancak Uranüs karşıtlığı çalışma hayatında beklenmedik gelişmelere veya sağlıkla ilgili ani değişimlere dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor. 31 Ağustos'ta Ay'ın Venüs'le yaptığı üçgen açı aşk hayatınızda keyifli gelişmelere açık olduğunuzu gösteriyor. Eğitim, tatil ya da yurt dışı temalı konularla ilgilenebilirsiniz. Ancak Güneş'in Ay'a yaptığı kare açı kariyer planları ile kişisel hedefler arasında denge kurmakta zorlanabileceğinizi söylüyor. Sakin kalmanıza fayda var. Sevgili yaylar, bu hafta sosyal çevrenizden gelen desteklerle büyüyebilir. Kendinize yeni yollar açabilirsiniz. Yeter ki hayalleriniz kadar gerçeklerle de bağ kurun. Keyifli ve mutlu bir hafta geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba Oğlaklar, 25-31 Ağustos haftası burç yorumlarındasınız. Sevgili Oğlaklar, bu hafta odak noktanız, kariyer hayatınız, toplum önünüzdeki imajınız ve uzun vadeli hedefleriniz olacak. Gökyüzü sizden hem ciddi adımlar atmanızı hem de değişen şartlara akıllıca uyum sağlamanızı istiyor. 25 Ağustos'ta Ay Terazi burcunda ve haritanızın en tepe noktasına ilerliyor. Kariyerle ilgili konularda duygusal kararlar alabilirsiniz. Fakat Ay'ın Satürn ve Neptün'le yaptığı karşıt açılar iletişim sorunlarını veya ailevi sorumluluklarla mesleki hedeflerinizin çatışmasını gündeme getirebilir. Bu etki altında kararsızlık hissedebilirsiniz. Hangi yöne gideceğinizi sorgulayabilirsiniz. Aynı gün Venüs Aslan burcuna geçiyor. Ortak gelirler,
miras, sigorta, nafaka gibi konular aktifleşiyor. Psikolojik olarak da daha derin bağlar kurma, duygusal dönüşüm yaşama arzunuz artabilir. Venüs burada size hem finansal fırsatlar hem de duygusal yakınlaşmalar sunabilir. 26 Ağustos'ta Venüs'ün Satürn'e yaptığı üçgen açı duygusal ilişkilerle güven ve sorumluluk temalarını vurgularken finansal anlamda da sağlam adımlar atabileceğinizi gösteriyor. Ayın Mars'la kavuşumu ise kariyerle ilgili bazı stresli gelişmeleri beraberinde getirebilir. Acele kararlar almadan önce stratejik düşünmeniz önemli. 27 Ağustos'ta ayın Jüpiter'le kurduğu kare açı aşırı iyimserlikten ya da yüksek beklentilerden kaynaklı hayal kırıklıkları yaratabilir. Özellikle aşk, çocuklarla ilgili konularda beklentinizi gerçekçi tutmalısınız. Aynı gün Venüs-Neptün üçgeni sezgisel bağlantıları arttırırken Venüs-Plüto karşıtlığı ise ilişkilerde güç savaşlarını ve kıskançlıkları gündeme taşıyabilir. Para ve değer yargıları üzerinden yaşanabilecek krizlere dikkat etmelisiniz. 28 Ağustos'ta Ay Akrep Burcu'na geçiyor ve sosyal çevreniz, dostlarınızla olan ilişkileriniz önem kazanıyor. Ayın Venüs ve Plüto ile yaptığı sert açılar bir arkadaşınızla ya da bir grup içinde gerilim yaşamanıza neden olabilir. Neyse ki Güneş'in Ay'a yaptığı sekstil açı durumu mantığınızla çözmeyi sağlayabilir. 29 Ağustos'ta Ayın Jüpiter'le yaptığı üçgen açı, aşk, yaratıcılık ve çocuklarla ilgili konularda size keyifli bir gelişme getirebilir. Bu etki motivasyonunuzu yükseltirken daha coşkulu olmanızı da sağlayacaktır. 31 Ağustos'ta Ay Yay burcuna geçiyor ve sizleri biraz daha içe dönük, sezgisel bir ruh haline sokuyor. Ayın Satürn ve Neptün'le yaptığı üçgen açılar bilinçaltı temalarda şifa ve yapılandırma getirirken Uranüs karşıtlığı aşk hayatında ya da çocuklarla ilgili konularda sürpriz gelişmelere işaret ediyor. Duygusal tepkilerinizde ani değişimler olabilir. 31 Ağustos'ta Ayın Venüs'te yaptığı üçgen açı finansal anlamda rahatlatıcı bir gelişmeyi beraberinde getirebilir. Duygusal anlamda da derin bir bağ kurma isteğiniz artıyor. Ancak Güneş'in Ay'a yaptığı kare açı iş ve özel hayatı arasında denge kurmakta zorlandığınızı gösterebilir. Kendinizi fazla yormamaya dikkat etmelisiniz. Sevgili oğlaklar, bu hafta kariyer hayatınızla ilgili önemli kararlar alınabilir. İlişkilerinizde ise daha sağlam ve derin bağlar kurabilirsiniz. Sabırlı ve stratejik davranırsanız gökyüzü sizden yana. Keyifli ve mutlu bir hafta geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba Kovalar, 25-31 Ağustos haftası burç yorumlarındasınız. Sevgili Kovalar, bu hafta gündeminiz uzaklarla, eğitimle, seyahatlerle ve yaşam felsefenizle şekilleniyor. Ufkunuzu genişleten deneyimlere açık olacak ve zihinsel olarak oldukça yoğun bir haftaya giriş yapacaksınız. 25 Ağustos'ta Ay Terazi burcunda ilerliyor ve sizleri uzaklara, belki de bir yolculuğa ya da akademik bir alana yöneltiyor. Ancak Ay'ın Satürn ve Neptün'le yaptığı karşıtlık maddi sorumluluklar ya da zamanlama sorunları nedeniyle bazı planları ertelemenize neden olabilir. Eğitim, hukuk, yayıncılık ya da inançlarınızla ilgili bazı hayal kırıklıkları gündeme gelebilir. Bu süreçte gerçeklikten uzaklaşmamak çok önemli. Aynı gün Venüs Aslan burcuna geçiyor ve ikili ilişkilerinizde sıcaklık, çekim ve heyecanı arttırıyor. Partnerinizle daha keyifli zaman geçirebilir, estetik ve sanatsal zevkleri paylaşabilirsiniz. İlişkisi olmayanlar için bu dönem yeni biriyle tanışmak açısından oldukça destekleyici. 26 Ağustos'ta Venüs'ün Satürn'le yaptığı üçgen açı ilişkilerde sağlamlaşma ve ciddiyet getirebilir. Uzun vadeli bir birliktelik adına adım atabilirsiniz. Ay ve Mars kavuşumu ise duygularınızı ifade ederken biraz daha keskin ve iddialı olmanıza neden olabilir. Bu nedenle eğitim, seyahat ya da hukuki konularda sizi daha mücadeleci kılabilir. 27 Ağustos'ta Ay'ın Jüpiter'le yaptığı kare açı ailevi sorumluluklarla dış dünyadaki hedeflerinizin çatışmasına neden olabilir. Aynı gün Venüs'ün Neptün'le yaptığı üçgen ruhsal ve romantik bağlar kurmanız için harika. Fakat Venüs-Plüto karşıtlığı ilişkilerde kıskançlık, kontrol etme arzusu ya da güç savaşları gibi zorlukları beraberinde getirebilir. Esnek olmakta fayda var. 28 Ağustos'ta Ay Akrep Burcu'na geçiyor ve kariyer evinizde ilerliyor. Bu etkiyle birlikte toplum önünüzdeki duruşunuz, sorumluluklarınız ve hedefleriniz önem kazanıyor. Ayın Plüto ve Venüs'e yaptığı sert açılar özellikle iş ortamında ya da otorite figürleriyle yaşanabilecek duygusal gerilimlere dikkat çekiyor.
Güneşin Ay'a yaptığı destekleyici açı ise sizi daha akılcı ve pratik bir çözüme yönlendirebilir. 29 Ağustos'ta Ay-Jüpiter üçgeni var. Ailevi desteklerle iş hayatında rahatlamanızı sağlayabilir. Ev ve kariyer arasında dengeyi daha kolay kurabilirsiniz. 30 Ağustos'ta Ay Yay burcuna geçiyor ve arkadaş çevreniz, sosyal ağlar ve geleceğe dair planlarınız ön plana çıkıyor. Ayın Satürn ve Neptün'le kurduğu üçgen açılar özellikle ideallerinizle gerçeklik arasında sağlam köprüler kurmanızı sağlıyor. Ancak Ay-Uranüs karşıtlığı aile ya da ev konularında ani gelişmelere açık olduğunuzu gösteriyor. 31 Ağustos'ta Ay-Venüs üçgeni aşk hayatınızda ya da sosyal çevrenizde sıcak ve romantik bir hava getirebilir. Ancak Güneş'in Ay'a yaptığı kare açı özel yaşamınız ile toplumsal sorumluluklarınız arasında denge kurmakta zorlanabileceğinizi gösteriyor. Günü planlı geçirmeniz faydalı olabilir. Sevgili kovalar, bu hafta ilişkilerinizde romantizmi, hayatınızda ise yeni bakış açılarını deneyimleyebilirsiniz. Hayat sizi büyümeye ve dönüşmeye çağırıyor. Cesurca adım atın ama duygusal karmaşalara dikkat etmeyi ihmal etmeyin. Keyifli ve mutlu bir hafta geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba balıklar, 25-31 Ağustos haftası haftalık burç yorumlarındasınız. Sevgili balıklar, bu hafta odağınız maddi manevi paylaşımlar, duygusal bağlar ve dönüşüm alanlarında yoğunlaşıyor. Gökyüzü sizleri daha derin düşünmeye, bazı duygusal yüklerinizi geride bırakmaya davet ediyor. 25 Ağustos'ta Ay Terazi burcunda ilerliyor ve haritanızın ortak finanslar, miras, borçlar ve duygusal bağlılık alanını aydınlatıyor. Ancak Ay'ın Satürn ve Neptün'le yaptığı karşıt açılar hem bilinçaltınızda baskı yaratan konuları hem de geleceğe dair belirsizlikleri su yüzüne çıkarabilir. Maddi konularda dikkatli kararlar almakta fayda var. Aynı gün Venüs Aslan burcuna geçiyor. Günlük hayatınız, çalışma ortamınız, sağlık ve düzen arayışınız Venüs'ün zarif enerjisiyle daha keyifli hale geliyor. İş ortamında estetik konular öne çıkabilir. Fiziksel sağlığınızla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Yeni bir rutin oluşturmak açısından da verimli bir gün. 26 Ağustos'ta Venüs-Satürn üçgeni iş ve sağlıkla ilgili konularda sağlam temelli kararlar almanızı destekliyor. Bir iş arkadaşınıza güvene dayalı bir bağ kurabilir. Sağlıkla ilgili uzun vadeli bir programa da başlayabilirsiniz. Ay ile Mars'ın kavuşumu ise duygusal bağlarınıza tutku, kıskançlık ya da sahiplenme duygusunu arttırabilir. Tepkilerinizi kontrol etmek önemli olacak. 27 Ağustos'ta Ay ile Jüpiter arasındaki kare açı özellikle iletişimde abartıya ve büyük beklentilere açık bir enerji taşıyor. Akrabalar, kardeşler veya kısa yolculuklarla ilgili konularda aceleci davranmamalısınız. Aynı gün Venüs'ün Neptün'le yaptığı üçgen açı ilham verici bir akış sunarken Venüs-Plüto karşıtlığı da özellikle iş ortamında güç çekişmeleri ya da gizli rekabetleri tetikleyebilir. Dengede kalmaya özen gösterin. 28 Ağustos'ta Ay Akrep burcuna geçiyor. Uzaklarla, akademik konularla, yasal süreçlerle ya da manevi gelişiminizle ilgili konular ön plana çıkıyor. Ayın Plüto ve Venüs'te kurduğu sert açılar inançlarınız ya da değer yargılarınızla ilgili derin bir içsel yüzleşme yaşayabileceğinizi gösteriyor. Neyse ki Güneş'in Ay'a yaptığı destekleyici açı olaylara daha mantıklı ve çözüm odaklı yaklaşmanıza yardımcı olacaktır. 29 Ağustos'ta Ay-Jüpiter üçgeni ile birlikte iletişim trafiğiniz hızlanıyor. Yakın çevrenizde güçlü bağlar kurabilir, ilginç haberler alabilirsiniz. Yüzünüzü güldürecek gelişmeler yaşanabilir. 30 Ağustos'ta Ay Yay burcuna geçiyor ve kariyer alanınıza yerleşiyor. Toplumsal imajınız, hedefleriniz ve sorumluluklarınız ön plana çıkıyor. Ayın Satürn ve Neptün'e yaptığı üçgenler hayal ettiğiniz bir hedefe doğru sağlam ve sezgisel adımlar atabileceğinizi gösteriyor. Ayrıca Ay-Uranüs karşıtlığı iletişimde ani çıkışlara ya da teknolojik aksaklıklara açık olduğunuzu hatırlatıyor. 31 Ağustos'ta Ay-Venüs üçgeni iş ortamında uyum, yardımlaşma ve hoş sürprizlerle dolu olabilir. Ancak Güneş'in Ay'a yaptığı kare açı otorite figürleriyle veya yöneticilerle olan ilişkilerinizde gerginliğe neden olabilir. Sakin ve planlı bir yaklaşım işinize yarayacaktır. Sevgili yükselen balıklar, bu hafta duygusal anlamda dönüşüm, iş hayatında ise yapılandırma enerjileri hakim. İç sesinizi dinleyerek ve sezgilerinizi rehber alarak ilerlerseniz gökyüzü size destek sunacaktır. Keyifli ve mutlu bir hafta geçirmenizi dilerim.
Sevgiyle kalın.